Rize'nin köylerini anlattığımız bir seriye başladık. Bugün Hamidiye köyündeyiz. Özelliklerini, hikayelerini, Hamidiye isminin nereden geldiğini bu videoda hep birlikte Hamidiye köyünü tanıyalım. Karadeniz'in yeşille maviyi buluşturduğu eşsiz coğrafyada geçmişi Sultan II. Abdülhamit dönemine uzanan bir köy var. Hamidiye. 100 yılı aşkın süredir insanların yaşadığı, anılarıyla, çay bahçeleriyle, dereleriyle ve insan hikayeleriyle yaşayan bu köy sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda bir kültürün ve hafızanın taşıyıcısı. Rize Takib'in hazırladığı bu belgeselde Hamidiye'nin sokaklarında dolaşacak, köyün tarihini dinleyecek, yaşlıların hatıralarına kulak verecek, çay bahçelerinde çalışan insanların yaşamına tanıklık edeceğiz. Şimdi gelin Hamidiye'nin dünden bugüne uzanan hikayesine birlikte yolculuk yapalım. Hamidiye köyü Samsun'dan sonra Sarp'a kadar yani 1400 hektar alana sahip olan düz olarak tek alan diyebilirim. Hamidiye yaşanabilir en güzel yerlerden biri. Resmi kayıtlara göre 1547 diyoruz ama 6-7 bin nüfusa sahip olan bir köyden bahsediyoruz şu anda. Bölge hastanemiz, bölge adliyemiz, yerleşim olarak da çok hızlı büyüyen bir yer. 15 sene önce yani Hamidiye'nin totalinde baktığınızda 300 hane belki anca vardı. Şimdi 300 hane burada var. Aşağıdaki hane sayısını kestiremiyoruz. Yani 2500 şu anda civarında hanemiz var aşağıda. Çok hızlı bir şekilde büyüyor. Genelde geçim kaynağı çay Hamidiye'de. Bir tane cami, bir sağlık ocağı, bir ilköğretim okulumuz var. Mücavir alan kısmında da 2 tane camimiz, bir anaokulu, bir fen lisesi bulunuyor. 1850'li yıllarda Batum kabul edilen 35 hane sanıyorum büyük ihtimalle Çarlık Rusyası'nın dini baskıları nedeniyle 35 hane gelip 2. Abdülhamit zamanında Hamidiye devlet eliyle yerleştiriliyor. Her aileye 30 dönüm falan arazi veriliyor. Yani bizim tapularımız Abdülhamit tapusu padişah fermanıyla gelip geliyor. Zaten o yüzden de Sultan Abdülhamit'in dolayı Hamidiye adı verilmiş. Halk arasında diğer komşu köyler falan pazarda buraya eski Trabzon da derler. Trabzon'da bir ilgisi yok tabii ki. Onun da şuradan altı yerden şelale akar. Plato gördüğünüzde işte toplanan sular ve Gürce'de altı şelale anlamı. Eksi traze. Yani altı şelale anlamı ekstraze. Evet. Bunu halk çevre atlar. Ekstrazeyi zamanla eski Trabzon şeklinde telaffuz etti. Mesela hiç bilinmeyen bir şey. Fidan fabrikasının olduğu yerde bir çocukken aynı şu Zilkale gibi bir kale kalıntısı vardı. 2-3 metre surlar kalmıştı. Lipton kurulurken orada dozer çalıştı 1980'li yıllarda 82. Yani sahip çıkamadık. Zilkale ve deniz liman Cenevizler'den kalmaydı büyük ihtimalle. Burası bataklık bir yerdi. Bundan 15-20 sene önce 90-100 yaşında bir vatandaş. Biz dedi Hamidiye'ye domuz vurmaya giderdik dedi. Bataklıktı dedi. Bizimkiler geldi yani bizim 35 tane geldiği zaman Hamidiye'yi imar etmek için çok derin hendekler kazdılar. Şu bataklıkları. Köydeki su değirmeni halen daha köylüye hizmet veriyor. Şimdi muhtarla birlikte çay bahçelerinin arasından geçerek değirmene doğru gidiyoruz. Köyde dolaşırken evinin bahçesinde çalışan Ali Şimşek'e rastladık. Gürcistan'ın eski devlet başkanı Eduard Shevardnadze'nin akrabası olduğunu ve atalarının köye ilk yerleşenler olduğunu anlattı. Burası Gürcü köyüdür. 1876 yılında Gürcistan'dan 33 hane olarak geldi. 2 tane hane, biri Pelevgat'a, biri ise Sinop'a yerleşti. 35 haneydi. Ondan sonra bizimkiler de Ankara'ya, İzmir'e gittiler. İstanbul'a gittiler. O yüzden az hane kaldı burada şimdi işte Ardışen'deki Lazlar yerleşti buraya. İşte aslında Gürcü köyüydü burası. Derler. Hangi soy isimler var burada? Ben mesela Şevatnazeyim, Cavanazeyim. Eski devlet başkanı var Gürcistan benim akrabamdır.
Edbir mesela. Bizim orada dede evi var. Biz gidip geliyoruz. Ha, Gürcistan'da. Tabii. Ha. Tabii. Bu Şu an kaç aile var burada böyle? Şimdi şu anda burada 20 aile falan var. Yani birkaç hane kaldık. Dedemin babası gelmiş oradan. Dedenin babası gelmiş oradan buraya yerleşmiş. Şöyle tarih yazıyor. Bizim mezar taşlarımızda zaten yazıyor. Çürüksü doğumlu şeydir. Mesela ben çocuğum ve ben şey ettim. Amerika'dan testlerimizi aldık. Belli yani gelişiyor. %64,5 gözü çıktık. Geldikleri zaman burada sitma hastalığı vardı. Bizden önce hemşinler vardı, Ermeniler vardı yani burada. Onlar da kırıldılar sitma hastalığında. 35 hane gelince şu köy var, üstteki köyler. Şu büyük binanın üstündeki köy var, Koskanavat. Gürcüleri ilk oraya yerleştirdiler 35 haneyi. Evet. 35 haneyi şuraya yerleştirdiler. Ondan her haneden birer kişi aldılar. Dediler ki buradan kanal açacağız. Kanallar şimdi şu köy ve şu köyün üzerindeki şeyden kanalları açacağız. Denize doğru 7 tane şelale. Buranın adı aslında Ekstravida'dır. Bu da nedir? 7 tane şelalenin denize akışıdır. Gürcüler geldiler, her haneden birer kişi aldılar. Buraya kazmalar, kürekleri verdiler. Buradan kanalları açtılar. Kanallar yaşları denize, kanallar denize indi. Ve sitma hastalığı, o gençler gitti, 35 tane genç gitti. O kazanlar gitti. Buradan zaten ünlüler vardı mesela. Yalçın Karadeniz buradan çıkmıştı. Yalçın Karadeniz. Beşiktaş Liman Kurulu Başkanı, eski Gümrük'te Genel Müdürü. Evet. Tömer Metin Buralı Hamidiye'liyim. Futbolcu. Ya, futbolcu. Zonguldak'ta buradan gitmişti. Ailesi burada mı doğmuş? Buradan gitti. Buradan gitmiş. Buradan gitti. Baba Tufak işte buradan gitti. Hamidiye köyünde ayrıca 2013 yılında kurulan butik ve nitelikli çay üretimine odaklanmış, endüstriyel hız yerine özellikle mayıs sürgünü taze yapraklarını kullanarak geleneksel yöntemlere yakın üretim yapan Lazika Çay markası ile bir işletmede bulunuyor. Burada üreticilerin elle hasat yaptığını gördük ve çok şaşırdık. 2,5 yaprak elle çayı toplayıp buradaki Lazika Çay fabrikasına getiriyorlar. Sizden bu çayın tarladan buraya geliş hikayesini bir dinleyelim. Elle topladığımız yeşil çaylarımızı 200 TL'den alıyoruz. Kilosu 200 TL'den Evet, size getiriyor Evet, vatandaşlar. kilosu 200 TL'den biz Ödemesini alıyoruz. hemen alıyorlar mı? Tabii ki hemen Ödemesini kantarda alıyor. ödemesini yapıyoruz. Evet. Hiç Yani- bekletmeden yeşil çaylarımızı önce şoklama dediğimiz makinede Yani bunu herkes getirebiliyor mu yoksa sadece bu bölgeye mi az? herkes getirebiliyor. Herkes. Tabii ki etraftan Yani da getirenler bizim- var. Ardeşen, Pazar yani genellikle yakın bölgelerden getiriyor. Bizim yayından sonra izdiham olursa ne olacak? Evet yani izdiham olursa, keşke izdiham olsa memnuniyetle Karşılar mıyız diyor? karşılayacağız tabii. Çok güzel. Lazika Çay yetkililerine teşekkür edip bol kazançlar diledikten sonra köyde dolaşmaya devam ediyoruz. Köy sınırları içerisinde adliye, hastane, sağlık ocağı, anaokulu, ilkokul, fen lisesi ve 3 adet cami bulunması Hamidiye'yi çok özel ve ayrıcalıklı bir yerleşim yeri yapıyor. Köyü gezerken köy sakinleriyle sohbet etmeyi de ihmal etmiyoruz. Burada mı yaşıyorsunuz? Burada yaşıyorum. Yaş kaç teyzem? Yaş 65. Maşallah Allah sağlıklı uzun ömürler versin. Allah razı olsun. Burada yeriniz var. Lazlardan ilk gelen kayınpederimdir. Allah rahmet etsin. Gürcülerden sonra ilk gelen Lazlardan kayınpederimdir. Peki ismi nedir kayınpederinizin? Ali Rıza Çırakoğlu. Şimdi Çırakoğullar Hamidiyeli mi Ardeşenli mi normalde? Çırakoğlu biz Van'dan inmeyiz. Kökenimiz Van'tır. Vandur yürerdi yani. Van'da oluyoruz. Ondan sonra Baköz'e iniş yaptılar. Baköz'den buraya. Hani eski köken Ankaralı diyorlar. Hani Çırakoğlular. Ama o şekil söylenmişti o şeylerde, arşivlerde. Bundan netlik yok. Tabii ki netlik yok ama Çırakoğlu o ismi o şekil gelişti diye öyle söyleniyordu bu büyüklerimizden. Burası güzel alan. Hani Rize'nin en güzel alan yerlerinden biri diyebiliriz. Ben burasını çok seviyorum. Geldiğim 45 senedir buraya. Ben buraya evlendim. Ben kendim kız olarak Şangul'dayım İstanbul'da. Burası güzel. Arazi güzel, yaşam güzel. Havası güzel. Her tarafı alan çok güzel. Kaçkarı görüyorsun. Denizi görüyorsun. Yaylayı görüyorsun. Her tarafın alan açık. Şeyi çok güzel ortamı. İnsanları da iyi. Allah razı olsun. Komşular da iyidirler. Randıman yağış olduğundan pek şey olmadı. Mayıs ayında sonuna geldik normalde. Mayıs ayı bitene kadar buralar bitmiş idi. Şimdi Mayıs bitti, Haziran
Da başlayacağım. Yaş kaç oldu? Yaş demin dedim ya 78. 78. Hafize Topal teyzemiz 78 Çocuklarım- yaşında. Buraları seviyor musun? Bu Hamidiye köyü nasıl? Ben burası tabii burası sevmeyen insan olur mu? Yarbaşı burada yazın çok serin olur. Değil mi? He. Buralarda dümdüz alanlar burası, çaylıklar. Ne Hep kadar dum. çayınız var? Biz sürümde 10 ton veriyorduk ama kesiyoruz her sene 1,5 tonum. İşçi topluyor, işçi derin yapıyorlar. Geç geliyor, sen toplasan daha iyi olur ama işçi topladığın çay ne olur? Komşuluk nasıl bu köyde? Sen iyi oldun mu onlar da iyidirler. Bizde bir sorunumuz yok, iyidirler. Böyle çocukluğunda, senin kendi çocukluğunda Oh, ne çektim işine nasıl bu. evlenmişsin, onu bir anlat bize de. Çocuk benim eşim tek oğlan idi. Dedemin evine, amcamın evine gittim. Daha okuldan çıktım oraya gittim. Kızım gibi aldılar. Gelinlik 18 yaşına olunca şey yaptım. Giydin. Dede yatarak idi, onunla yatıyordu. Dedem idi benim dede. Yatarak idi, işte bakıyordum. Evet. Umrum çalışmak ile. Kaç yaşında evlendin? Evlenmek ne? 12 yaşında, 15 yaşındaydım. Gidip oturdum. Hoş evlenmedim. Kız olarak kaldılar ama ise sonra gelin oldum. Buralar güzel değil mi? Tabii ki güzel. İşin olmadı mı hep gezeceğiz. Değil mi? Aynen. Allah sağlık sıhhat versin sana inşallah. Cümlemizi. Yaşım 13, ismim Ahmet Nafi Levendoğlu. Burada yaşıyorsun. Nasıl burada yaşamak, Hamidiye'de yaşamak nasıl? Vallahi tam benlik yani. Önceden şehirde yaşıyordum, İstanbul'da. Buraya geldiğim için daha mutluyum yani. Değil mi? Ne yapıyorsun burada boş zamanlarında? Dışarı çıkıyorum işte arkadaşlarımla birkaç tane arkadaşım ATV sürüyoruz. Böyle. Onun dışında dolaşıyoruz, sohbet ediyoruz ya da top oynuyoruz. En çok beğendiğin şey ne burada? İnsanı. Doğal insanlar değil mi? Herkes çok sempatik. Evet, burada bir eksik şu da olsaydı diyeceğim bir şey var mı? Market olsa iyi olurdu. Emin Tezioğlu 9 yaşındayım. Hamidiye köyünde yaşıyorum. Hamidiye köyü çok güzel. Arkadaşlarımla bol bol geçirmeyi çok seviyorum. Bazen bisiklet sürüyoruz, uzaklara gidiyoruz. Top oynamayı çok seviyoruz halı sahada. Evet, boş zamanlarında nasıl eğlenerek geçiriyorsun? Arkadaşlarımızla bazen sohbet ediyoruz, yer başına çıkıyoruz. Öyle. Evet. Var mı çok arkadaşın burada? Var. Var değil mi? Uzaktan gelenler de var. Evet. Burada mı okuyorsun? Evet. Okulun da burada. Evim de burada. Evin de burada. Başka bir yerde yaşamak ister misin? Yok. Burayı çok seviyorsun. Burada yaşayacaksın. Çocukları halı sahada bırakıp biz İstanbul'da ticaretle uğraşan fakat her fırsatta soluğu köyünde alan Resmi Bayar Bey'i ziyarete gidiyoruz. Resmi Bey'i köyünde serenderin altında elleriyle ineklerini beslerken bulduk. Bu serender 100 yıllık bir serenderdi. Geçen yıl çökmüştü kardan dolayı. Bunu toparlamaya çalıştım. Daha bitiremedim ama inşallah bitiririm. Eskiden bu kiler olarak kullanılırdı. Tamam mı? İnşallah iyi. Ben yaz sıcaklarında öğle uykusunu burada yaparım. Bu benim ilk hayvanlarımdan bir tanesidir. Aramız iyidir yani. İsmi ne? İsim koyamadım bunlara, tamam mı? Çocuklarım geldiği zaman İstanbul'da isim koyuyorlar ama hangisinin hangi isim olduğunu bilmiyorum. Şurada oturup çay demleyip içmek dünyanın en mutlu şeyi geliyor bana. 11 tane hayvanım var, ineğim var, 5 tane erkek danam var. İstanbul'da 40 senedir toptancılık yapıyorum. Hemşehrilerimize maya satıyorduk. Ekmek yapıyorlardı onlar, pasta yapıyorlardı. Hala devam ediyorum ama burayı da çok seviyorum bu köyde. Hamidiye Köyü halkına ekibimize gösterdiği misafirperverliği için çok teşekkür ederek bu güzel köyden ayrılırken sizleri muhteşem drone görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Bir sonraki köy maceramızda buluşmak dileğiyle.